Bunu eğer ki geçersen ehliyetini aldın ve ehliyetle artık işin bitti. Bu stop sign'ı gördüğünüz anda hem sizin tarafınızdaki hem karşı taraftaki trafik akışı tamamen duruyor. Herkese selam. Merhabalar, Ben Seyhan. ben Özgür. Bugünkü konumuz Kanada'da ehliyet almak. Bugün sizlere Kanada'daki ehliyet türleri nelerdir, trafik kuralları, sınavda dikkat etmeniz gereken önemli konular, ehliyet ücretleri ve Türkiye'deki ehliyet deneyiminizin Kanada'ya aktarılması, bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hadi başlayalım. Kanada'daki ehliyet türlerinden bahsedelim şimdi biraz. 3 çeşidi var bunun. Birincisi G1, ikincisi G2, üçüncüsü G. Şimdi önce G1'a giriyorsun. G1 dediği nedir? Yazılı sınav. Yazılı sınava girdikten sonra başarılı olursan sana bir seferliğine mahsus G sınavına girmen için hak tanıyorlar. Bu G de nedir? Binek araç kullanmada artık en üste alabileceğin ehliyetin karşılığı demek. Bunu eğer ki geçersen ehliyetini aldın ve ehliyetle artık işin bitti. Eğer ki bundan kalırsan tekrar bir alttaki G2'ye girmek zorundasın. G2'ye gireceksin. Bunun tabi sistemi daha farklı G'ye göre. Kuralları birbirinden farklı. G2'ye girdikten sonra bunu geçersen eğer ondan sonra artık istediğin kadar G'ye girebiliyorsun. Şimdi bu ikisi arasındaki farklar nelerdir? G2'da otobana çıkmıyorsun. Daha çok seni sokak aralarında dolaştırıyorlar ve park yaptırıyorlar. 3 aşamalı dönüşü var ve işte böyle dur kalk falan yaptırıyorlar. G ehliyetini almak için gireceğin sınav birazcık daha komplike. Seni otobana çıkartıyorlar. İşte yüzde otobana çıkman lazım. Hızlanma şeridinde hızlanıp çıkman lazım. İşte kontrollü bir şekilde çıkman lazım. Bunlar çok önemli. Bunlara dikkat ediyorlar. Ama G2'da öyle değil. Eğer ki ilk aşamada G'den geçersen tabii ki kurtuldun. Ama geçemedin G2'da G2'yu geçmen gerekiyorsa bu sefer işte dediğim gibi okul bölgelerine sokuyorlar. 40'lık bölgelerde gidiyorsun. İşte bir sürü stop sign'lar var. Ondan sonra dönüşler yaptırıyorlar falan. Böyle birazcık daha aslında basit gibi ama ayrıntılı bir sınav. G sınavı ondan sonra daha tabii size kolay gelebilir. Ama çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Yani iyi hazırlanırsanız öncesinde ve kurallara hakim olursanız bence G'yi ilk seferde de geçebilirsiniz. Biraz da trafik kurallarından bahsedelim. Önce stop sign'dan bahsetmek istiyorum. Burada her yerde stop sign var. Stop sign gördüğünüz zaman, yani dur işaretini gördüğünüz zaman mutlaka arabayı tamamen lastikler duruncaya kadar durdurmanız lazım. 2 saniye, 3 saniye bekleyip ondan sonra gidiyorsunuz. Eğer karşılıklı her tarafta, yani all way her tarafta stop sign varsa, kim önce geldiyse o yola sahip oluyor ve geçiyor. O arkasından sen geçiyorsun, sıralama böyle oluyor. Kırmızı ışıkta burada sağa dönmek serbest ama sol taraftaki trafik akışını kontrol ederek dikkatli bir şekilde dönmeniz gerekiyor. Bir de yeşil ışıkta sola dönme konusundan biraz bahsedeyim. Yeşil ışık yandı ama sola ok işareti yok. Zaten ok işareti varsa dönebilirsiniz, yani size ok işareti yanacak sola. O zaman sola doğru dönüş yapabilirsiniz. Ama eğer yoksa o zaman ortaya doğru ilerliyorsunuz. Size yeşil yanıyor, karşı taraftan trafik akıyor, sizin sağınızdan da trafik akıyor. Siz sola dönüş şeridinde ortaya doğru geliyorsunuz. Karşı taraftaki trafikte boşluk bulduğunuz anda dönebilirsiniz. Ve eğer dönemediniz, o arada bekliyorsunuz. Onlar karşı taraf durunca, yani sarıdan kırmızıya döndüğü anda o zaman geçiyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu daha var. O da ortada bir araba varsa, bekliyorsa, siz de onun arkasına gidip orada bekleyemiyorsunuz. O orta alanı boşalttıktan sonra ondan sonra geçebiliyorsunuz. Polis, ambulans ve itfaiyeden bahsedelim. Polis ve ambulans ve itfaiyeyi gördüğünüz zaman mutlaka arabayı tamamen sağa çekiyorsunuz. En sağ şeridi alıyorsunuz, bekliyorsunuz ne zaman onlar geçinceye kadar. Tamamen yolu boşaltıyorsunuz. Bu hem karşı taraftaki trafik hem de sizin tarafınızdaki trafik için de geçerli. Okul otobüsleri burada çok önemli. Okul otobüsleri, sizin önünüzde bir okul otobüsü durursa stop ışıklarını yakıyor tabii ki ve yan tarafında bir stop sign açıyor. Bu stop sign'ı gördüğünüz anda
Hem sizin tarafınızdaki hem karşı taraftaki trafik akışı tamamen duruyor. Bütün yol hattı tamamen duruyor. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Burada tabii çocuklar var içinde otobüsün. Birdenbire çıkıp da fırlayıp yola çıkıp da bir kazaya sebebiyet vermemek için bütün karşılıklı iki taraflı trafiği de durduruyorlar. Kavşaklarda da Türkiye'de olduğu gibi buradaki kavşaklarda da kavşağın içinde bir araba varsa yol hakkı onun olmuş oluyor. Kavşağı boşaldıktan sonra siz de girip dönüşünüzü yapabiliyorsunuz. Kazlar. Burada kazlar çok tehlikeli. Kazlara sakın çarpmayın. Kazlar ve geyikler. Kazlar yola çıktıkları zaman duruyorsunuz. Geçiyorlar, gidiyorlar. Siz de bekliyorsunuz. Yani arabadan ineyim, kış kış yapayım, hadi geç git falan, öyle bir şey yok. Sınavda nelere dikkat etmen gerekiyor? Öncelikle hız sınırı çok önemli. Zaten sınav parkurunda 50'lik yol var, 60'lık yol var. Bir de otobana çıkıyorsun, 100'le gitmen gerekiyor. Bunların altına düşmeyeceksin, üstüne çıkmayacaksın. Bu çok önemli. Sinyal ve kör nokta. Mutlaka önce sinyalinizi vereceksiniz, kör nokta kontrolü yapacaksınız ve ondan sonra şeridinizi değiştireceksiniz. Sola doğru sinyal verince kafanız sola, sağa doğru mutlaka şöyle bir dönüş yapmanız gerekiyor. Bunu görmek istiyorlar. Gözle değil yani. Direkt kafayla görmek istiyorlar. Evet. Ve sınavı yapan yetkili kişinin komutlarına uyman gerekiyor. Sana ne söylüyorsa onu yapacaksın. Çok konuşmayacaksın. Sağa dönüşlerde yaya kontrolü, işte bisikletli, kaykaylı her an her yerden bir yerden birisi çıkabilir diye mutlaka kontrol edeceksiniz. Evet. Genellikle G sınavındaki parkurda stop sign yok. Ama G2'da var. Evet. G2'da ara sokaklara soktukları için stop sign'larla karşılaşıyorsun. Orada da stop sign'da durdun. İçinden 3'e kadar sayıyorsun. Ondan sonra yol müsaitse geçiyorsun. O çok önemli. Evet. Telefonla konuşmuyorsun tabii ki yani. Buna çok dikkat ediyorlar. Telefon çalsa bile, yani unuttunuz açık kaldı. Telefon çalsa bile kesinlikle sessize alacaksınız tabii ki ama çaldı diyelim kesinlikle açmayacaksınız. Evet, kesinlikle cevap vermek Cevap yok vermek yani. yok. Ve iki elin direksiyonda olacak. Böyle tek elin bacağında işte viteste falan yok. İki elin direksiyonda bu şekilde olacaksın. Evet. 10 saniyede bir ayna kontrolü yapmanızı istiyorlar. Yani sağ ayna, sol ayna ve dikiz aynasına bakmanızı istiyorlar. Bir de frene bastığınız zaman mutlaka arka aynaya bakmanızı istiyorlar. Evet. Kısacası sohbet yok, komutlara uyma var. Evet. Yani her bir şeyden rahatsız oluyorsanız tabii ki söyleyebilirsiniz ya da bir durum varsa tabii ki söyleyebilirsiniz ama onun dışında sınavı yapan yetkiliyle konuşma olmuyor. Şimdi biraz ehliyet ücretlerinden bahsedelim. Önce tabii ki ehliyet almak istediğiniz zaman evrakları toplayıp kayıt yaptırmaya gidiyorsunuz. Kayıt ücreti $106. $106 ödedikten sonra hemen sizi orada yazılı sınava alıyorlar. Yani G1. G1'a giriyorsun, bunun ücreti en başta $16 ödüyorsun. Ondan sonra diyelim ki kaldın o anda hemen ödeyip tekrar yazılı sınava giriyorsun. Bunu geçene kadar girebiliyorsun. Yani $16 çektirip sınavı tamamlayabiliyorsun. Yazılı sınavdan geçtin. Ondan sonra sana dediğim gibi az önce bahsetmiştim, G için bir kez şans veriyorlar. Onun ücreti de 91.25 Kanada doları. Onun için randevu veriyorlar. Onu ödüyorsun. Ondan sonra G'den kaldın diyelim. Sonra G2 için randevu alıyorsun. Onun ücreti de 54 Kanada doları. Onu geçtikten sonra kalırsan yine aynı ücret tabii ki. Ama geçtikten sonra artık G ehliyeti almak için hak kazandın. Tekrar 91.25 Kanada doları ödeyip G sınavına artık istediğin kadar girebiliyorsun. Yani ücretler yaklaşık bu kadar. Yani bunu belirli bir miktar bütçe ayırmanız gerekiyor. O yüzden ilk seferde geçmek en iyisi. Evet, bir diğer önemli konu da Türk ehliyetinizin deneyimini buradaki ehliyetinize aktarmanız. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü sigorta primlerinizin bayağı bir ucuzlamasına sebep olacak. Şöyle ki bu deneyimi aktardıktan sonra, Türkiye'deki ehliyet deneyiminizi buraya aktardıktan sonra $400 civarında olan bir sigorta primi $150-160 kadar düşecek. Bunu yapmanız için E-Devlet'ten bir yazı indireceksiniz ehliyetinizle ilgili ve mutlaka Türk ehliyetinizi buraya getirmeniz gerekiyor. Onu sunuyorsunuz ve bu deneyimi buradaki aldığınız C ehliyetine aktarıyorsunuz. Evet, bugün Kanada'da ehliyet alma ile ilgili birçok konuya değindik.
Genel olarak birçok şeyi konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Eğer sizin de deneyimleriniz, tecrübeleriniz varsa ya da merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.